Herkese merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugün Türkçe öğrenmek isteyenler için yeni bir seriye başlıyoruz. Senin için 10 derslik bir seri hazırladım. Bu seriyi tamamladığında kendini Türkçe çok rahat bir şekilde ifade edebileceksin. Sana göstereceğim temel bilgileri kavradığında Türkçe öğrenmenin ne kadar kolay ve keyifli olduğunu fark edeceksin. Hadi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Tanışmayla başlayabiliriz. Yeni bir ortama girdiğimizde insanlarla tanışmamız gerekiyor. İlk önce ne yapmalıyız? Bir onu düşünelim. İlk önce rahatlamalısınız. Çünkü yeni bir dil öğrendiğimizde konuşmak gerçekten çok zor olabiliyor. Ama lütfen bunu bir sıkıntı haline getirmeyin. Rahat olun. Çünkü karşınızdaki kişi sizinle dalga geçmeyecek, size gülmeyecek, herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Rahat olabilirsiniz. Peki ne diyebiliriz? Merhaba diye başlayabiliriz. Merhaba. Şimdi burada bakıyoruz. Merhaba diyenler çok oluyor. Ama bu yanlış bir kullanım. Daha yumuşak merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Bu daha doğru bir kullanım. Karşınızdaki kişi de size merhaba diyerek karşılık verecektir. Daha sonra adınızı söylemeniz gerekebilir. Bunun iki yolu var. Benim adım ... Örneğin benim adım Feyza. Ya da ben ... Ben Feyza diyebilirsiniz. Karşınızdaki kişiye ismini sormanız gerekebilir. Bunun iki yolu var. Nasıl bir ortamda olduğunuza bağlı olarak değişebilir. Resmi bir ortamdaysanız sizin adınız ne? Buraya da yazalım. Sizin adınız ne? Eğer rahat bir ortamdaysanız, yani daha samimi bir ortamdaysanız, senin adın ne diye sorabilirsiniz. Selamlaşma ile devam edelim. Karşımızdaki kişiye nasıl olduğunu sormak istiyorsak bunun birkaç yolu var. Şimdi bu ifadelere bir bakalım. İlk önce nasılsın diye sorabiliriz. Karşımızdaki kişi bize iyiyim diyerek cevap verebilir. O zaman nasılsın? İyiyim diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Bunun başka bir yolu daha var demiştik. Ne var, ne yok? Karşımızdaki kişiye ne var, ne yok diye sorabiliriz. Peki o bize nasıl cevap verebilir? İyilik, sağlık diyerek cevap verebilir. Başka ne sorabiliriz? Naber? Naber? Karşımızdaki kişi bize ne diyebilir? İyidir. İyidir. Senden ne haber diye de sorabiliriz. Bir diğer önemli soruya geçiyoruz. Sen nerelisin? Evet, biz Türkler bu soruyu sormayı maalesef çok seviyoruz. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Ben Türk'üm, ben Almanım, ben İngiliz'im. Hangi milliyettenseniz bunu söyleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Sen nerede yaşıyorsun? Evet, sen nerede yaşıyorsun diye sorduk. Ne cevap verebiliriz? Ben Ankara'da yaşıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir diğer konumuz vedalaşma. Türkçe'de vedalaşma için hangi ifadeleri kullanıyoruz? Bir buna bakalım. Bir arkadaşımızla görüştük. Çok güzel vakit geçirdik. Artık eve dönme zamanımız geldi. Ona ne diyebiliriz? Bir bakalım. Görüşürüz diyebiliriz. Görüşürüz. Bir diğeri görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Başka ne diyebiliriz? Hoşça kal. Bir diğeri kendine iyi bak. Şimdi bir tekrar edelim.
Vedalaşma için günlük ifade olarak ne kullanıyormuşuz? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Şimdi günlük ifadelerden devam ediyoruz. Sabah, öğlen, akşam ve gece. Bu zamanlarda günlük ifade olarak neler kullanıyoruz? Hangi kalıpları kullanıyoruz? Bir bakalım. Sabah uyandığımızda yanımızda kim varsa ailemiz olabilir, annemiz, babamız, kardeşimiz ya da arkadaşlarımız olabilir. Ne diyebiliriz? Günaydın. Günaydın. Evet, devam ediyoruz. Öğleden sonra 12'yi geçtikten sonra ne diyebiliriz? İyi günler. İyi günler. Başka ne diyebiliriz? Akşama bakalım. Akşam olduğunda çok kolay. İyi akşamlar diyebiliriz. İyi akşamlar. Geceye bakıyoruz. İyi geceler. Şimdi bir kez tekrar edelim. Hangi ifadeleri kullanıyormuşuz? Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Tekrar günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler yerine iyi uykular, tatlı rüyalar da diyebilirsiniz. Bu dersimizde günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ifadelerden bahsettik. Serimiz devam ediyor. Lütfen diğer videoları da izlemeyi unutma ve mutlaka bilmediğin ifadeleri defterine not al. Bir de videoyu beğenip yorum yapmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.